Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yaz aylarında aşk hayatınıza yeni birisi girebilir mi? Ya da nasıl birisi girebilir? Yeni veya eski. Yeni birisi girebilir mi diye bakacağız ama kartlar evet, hayır, şöyle böyle zaten cevap verecektir akışla birlikte. Buna bakacağım yaz ayları için. Yaza yeni girmişken niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tabii ki yaz ayları için çekiyorum ama bu videoya ne zaman denk geliyorsanız niyetime uygun kişiler ve enerjiler tabii ki. O zaman yine kendiniz için dinleyebilirsiniz. Biz şu anda yaz aylarına yeni girdik. Haziran'ın başlarında da olduğumuz için. Bu yaz ayları süreci içerisinde aşk hayatınızda yeni birisi gözüküyor mu? Çünkü yeni birisi enerjisi çok soruluyor. Ki ben zaten hani baktığımda özelliklerini söylüyorum. O özelliklerde birisini tanıyorsanız tanıyorsanız geçmiştendir, tanımıyorsanız yenidir. Hani aslında aklınızı kullandığınızda bir şeyleri belirleyebilirsiniz ama çok sorulduğu için özellikle böyle niyet alarak da böyle güzel güzel yaza da başlamışken bu şekilde bir açılım yapmak istedim. Harf seçmeli olacak kendi oluşturduğum desteden. Bir de bu videoda aşk hayatınızla ilgili sizin güncel enerjiniz ne? Yeni birisine hazır mısınız ya da nedir güncel enerjiniz aşk hayatınızla ilgili genel olarak buna bakacağız. Ve yine bu desteden de siz kendinizle ilgili neyi şifalandırmalısınız? Buna bakacağız her video için. Oldukça yine aşk hayatınız doğrultusunda detaylı bir açılım olacak. Artık bildiğiniz gibi benim videolarımda biliyorsunuz her video hemen hemen özel açılım tadında oluyor. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bu konu için de açıkçası heyecanlandım. Böyle güzel bir heyecan da hissettim. Bakalım kartlar neler gösterecek? Evet, bu video için hazır yaz ayları da demişken dediğim gibi kış aylarında denk geliyorsanız o zamanki süreç için de dinleyebilirsiniz. Ama şu anda böyle bir hani yazın başında olduğumuz için bu şekilde çekmek istedim. Bu güzel güneş kartlarını da pozitif, sağlıklı, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sağlıklı şekilde koymak istedim. Önce ben niyetimi alacağım. İçeriğinden bahsettim zaten videonun. Daha sonra niyetime uygun kişiler ve enerjiler için her deste için açılımlarla devam edeceğiz. Evet, ben niyetimi sesli olarak hemen alıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, en iyi, en doğru bilgileri, kalbinde, ruhunda, enerjisinde, tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, kedilere, köpeklere, kuşlara karşı, sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, kedilere, köpeklere, kuşlara karşı, sevgi, saygı, merhametle, yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Her videoda olduğu gibi. Bakalım bu doğrultuda niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kartlar neler gösterecek? Birinci güneş kartımız, ikinci güneş kartımız ve üçüncü güneş kartımız şeklinde odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen kapak fotoğrafından da seçebilir. Evet. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Şöyle koyalım. Şunları. Şimdi şunu şöyle bir şuraya alalım. Birinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için yaz aylarında aşk hayatınıza yeni birisi girebilir mi? Girerse bu kişi nasıl birisi olabilir? Yaz aylarında aşk hayatınız. Evet, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bir tane kart burada kalmış. Bir daha seçeceğim. Ama seçeyim mi?
Evet, seçeyim. Çünkü bu burada kalmış, alırken görmemiştim. Gelmesi gereken tekrar gelir. Şöyle karıştıralım. Birini geride mi bırakmanız gerekiyor acaba aşk hayatınıza yeni birisi girmesi için? Yeni birisi girecek mi yaz aylarında? Girecekse nasıl birisi? Yaz aylarında aşk hayatınız. Bakalım. Evet. Birinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza yaz aylarında yeni birisi girecek mi? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu ikisi gelmek istiyor sanki buraya. İkisini birden alalım. Şöyle koyalım. Ve şu. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bir dakika, bir desteği daha getirmem gerekiyor. Ay ay. Evet. Bir dakika. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için şu. Ve aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiniz nedir? Allah Allah. Aşk biraz bezmişlik ya da bir sinirlilik, bir gerginlik mi var acaba? Evet, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınızla ilgili güncel enerjiniz nedir? Siz ne durumdasınız? Ve şu harfleri şöyle alalım. Ve siz de şöyle durun. Harfler şurada dursun. Şu sizin güncel enerjiniz. Ve evet, kendinizle ilgili aşk hayatınızda neyi şifalandırmalısınız, neyi iyileştirmelisiniz? Bu da bu kart. Okey. Evet. Şimdi şöyle bir açıya bakalım. Wow, çok güzel gözüküyor. Evet, birinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım yaz aylarında zamansız zamana niyetle, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için
Aşk hayatınıza yeni birisi girebilir mi? Sizin aşk hayatınızla ilgili enerji durumunuz nasıl ve neyi şifalandırmalısınız? Aşk hayatınızla ilgili, yaz aylarındaki süreçle ilgili, girecek kişilerle ilgili kartlar bakalım. Neler gösterecek? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için birinci desteği, birinci güneş kartını seçenler için. Önce güncel enerjinizle, sizin enerjinizle başlayalım bir. Evet, bakalım siz ne durumdasınız şu anda aşk hayatıyla ilgili? Şimdi ben burada bir bezmişlik mi var derken doğru söylemişim. Bazılarınızın zaten burada aşk hayatında birisi olabilir. Bu bazılarınızın eşi olabilir. Bazılarınızın da belki bir baba figürü, bir eş figürü olabilir. Burada olgun bir eril enerji görüyorum, imparator enerjisiyle. Sanki bu kişinin kader çarkıyla da uzun süredir belki sizinle değnek prensiyle de geldiği için sizinle iletişime geçmesini, size haber göndermesini bekliyor olabilirsiniz. Sizi sevdiğini düşündüğünüz birisi olabilir. Burada gördüm. Kupa kralı benim çok dişil enerjilerin enerji alanlarında da gördüğüm bir saraylı kart. Özel açılımlarda da, kolektif açılımlarda da. Özellikle böyle enerjisel konulara yetenekli, işte olumlamalar vesaireler, söylediği kelimelere, cümlelere dikkat eden, hayatını böyle güzel şekilde yaşamak isteyen, o doğrultuda böyle işte meditasyonlar, manevi çalışmalar, ibadetler vesaire yapan, aynı zamanda sağlık sektöründe çalışan sağlıkçı ya da manevi veya hani bu boyutta şifacı kişilerin enerjisinde de gözüken bir kart Kupa Kralı. Ben burada şunu görüyorum. Sanki bu Kupa Kralı'nı ben bir eril enerji değil de sanki bu siz misiniz gibi hissediyorum. Burada duygu beslediğiniz birisi var. Sizi maneviyata aslında aynı zamanda yöneltmiş, belki enerji çalışmalarına biraz önce anlattığım gibi yöneltmiş. Hatta bazılarınız bu enerjisel konular aracılığıyla da karşılaşmış ve tanışmış olabilirsiniz. Sanki şu anda siz bu kişiyle sürecinizi pozitif bir aşamaya getirmeye çalışıyor gibisiniz. Daha böyle belki bu kişinin olduğu yerde durmaktansa ya da daha mantıkla, imparator çünkü mantık kontrolcülük enerjisidir. Mantıkla hareket etmesindense sanki bir süredir enerji çalışmaları vesaire yaparak, bazılarınız direkt bu kişiyle de çalışıyor olabilirsiniz. Bu kişinin sanki size haber göndermesi, sizinle iletişim kurması, size kendini açması, böyle birazcık daha flörtöz belki enerjilere, daha böyle eğlenceli, o kontrolcülük ya da ketumluktan ziyade daha eğlenceli enerjilere geçmesini, bir şekilde belki bir başlangıç yapmasını istiyor, arzu ediyor ve bu doğrultuda bir şeyleri enerjisel olarak çalışıyor olabilirsiniz gördüğüm. Güncel enerjiniz daha çok bir eril enerjiyle sürecinizi sanki o kişinin size adım atması, size haber göndermesi, size ilgisini alakasını belli etmesi doğrultusunda böyle bekliyorsunuz gibi bunu, bu haberi bekliyorsunuz gibi gözüküyor. Bu eril enerji sizin eşiniz de olabilir, imparatorla geldiği için belki eşinizle ilgili süreçleri daha pozitif bir aşamaya geçirmek, belki birazcık daha tutku, birazcık daha böyle hani heyecan katmak istiyor olabilirsiniz ilişkiye. Burada gördüğüm psikolojik olarak, enerjisi olarak bilinçaltı konuları, belki gerçekten sağlıkla ilgili konularda vesaire de bununla ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Burada daha çok güncel enerjiniz eril enerjiyle, bir eril enerji, bir baba figürü ya da eş figürüyle ilgili sürecinizi değiştirmek, pozitife ve daha heyecan verici bir aşamaya, bu kişinin bu doğrultuda hareketler, eylemler, adımlar atmasıyla, iletişimler gerçekleştirmesiyle geçirmek üzerine, bununla ilgili bir istek, arzu üzerine gözüküyor. Evet, şimdi güncel enerjinizde zaten burada bir eril enerji gözüktü. Bir süredir pozitif bir gelişme beklenen. Bakalım şimdi yeni birisi var mı peki? Okey, şimdi devam ediyoruz. Cevaplar, cesaret ve güç kartı.
Şimdi diğer kartları da açalım. Bu kartlara göre yeni birisi veya geçmişten birisi diyemem çünkü. Bakın güneş kartı buradan geldi zaten. Ben bir de bazılarınız evliyseniz evlilikte heyecanın yitirildiğini de düşünüyor olabilirsiniz ve belki karşıdaki kişiden ilişkiyi bitirmek üzerine bir karar vermesini de bekliyor olabilirsiniz bakın. Bakın 2 tane ölüm kartı geldi çünkü ve imparatoriçeyle bakın açmadan enerjisini söyledim yine. Özellikle dişil enerjiler evliliklerini şu anda bitirmek istiyor olabilir. Burada daha çok böyle bir akış var. Hani evli vesaire değilseniz başka desteği dinleyebilirsiniz. Burası böyle bir sinyal veriyor şu anda çünkü. Ama şimdi bakacağız daha detaylı. Şimdi sizin aşk hayatınızda zaten birisi gözüküyor burada. Gördüğüm açıkçası. Ben burada sizin aşk hayatınıza girebilecek kişide de evet burada yeni birisi girebilir. Belki sizden yaşça daha küçük birisi girebilir burada gördüğüm aşk hayatınıza. Oh no, siz birinin aşk hayatına giriyorsunuz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ben siz diye konuşuyorsam dişil enerji odaklı konuşuyorumdur. Dinleyen eril enerjiler hani bazen tam tersi çıktı falan gibi yorumlar görüyorum ki bir önceki videoda da görmüştüm. Hani tam tersi gibi gözüküyorsa eril enerji olabilirsiniz. Cinsiyetiniz, cinsiyet üzerinden konuşmuyorum burada. Enerji üzerinden konuşuyorum. İzleyen ama çoğunluk dişil enerji olduğu için siz diyorsam dişil enerji diyorumdur. Burada aktarılan enerjiye göre mesela dişil enerjiye göre söylüyorsam tam tersine uyuyorsanız eril enerjisinizdir. Anladınız mı? Ona göre düşünebilirsiniz. Şimdi ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Siz sanki özellikle dişil enerjiler birinin aşk hayatına giriyor burada. Bu kişi yeni biri mi? Ben bu kişiyi yeni birisi olarak görmüyorum açıkçası. Yeni bir başlangıç yapacağınız birisi ama sizin zaten sanki yolunuzu bekleyen birisi. Sanki böyle uzaklarda belki şehir mesafesi, ülke mesafesi uzaklığında birisi olabilir. Bakın burada imparator gelmişti. Burada imparatoriçe ölüm kartıyla geliyor. Ben burada özellikle dişilerin ya ciddi bir ilişkiyi ya da bir evlilik ilişkisini sanki bitirdikten sonra burada onların yolunu bekleyen birisiyle böyle sanki bu bitirmek de onlara biraz zor geliyor olabilir ama böyle uzaklarda birisiyle bir başlangıç yapabilirler gibi görüyorum. Ya da şunu söyleyebilirim. Aşk hayatınıza girecek kişi kendi hayatında belki bir eş figürünü ya da bir dişil enerjiyi bitirdikten ve bıraktıktan sonra hayatınıza girebilir. Ama ben burada sizin güncel enerjinizde imparator gördüğüm için sanki böyle bir şey beklenen, bir haber beklenen, bir değişim beklenen. Burada da imparatoriçe ölüm kartıyla geldiği için ikilem enerjisi de var bakın burada. Sanki ben şöyle bir akış görüyorum. Siz özellikle bu yaz aylarında sanki bir ilişkiyi, ciddi bir ilişkiyi bitirmek üzerine ya evlilik ya da ciddiyet yolunda gittiğiniz bir ilişkiyi bitirmek üzerine bir atılım gerçekleştirebilirsiniz ve bu bitecek şeyi evlilik olarak görüyorum. Ya da dediğim gibi hangisine uyumlanıyorsanız aşk hayatınıza girecek kişi de belki burada 2 olasılık var. Eğer evliyseniz ve ciddi bir ilişkiniz varsa ya da bu kişiyi hayatınızdan çıkarıp sanki böyle uzaklarda birisiyle bir iletişim, böyle aranızdaki o ketumluğun, hareketsizliğin leylek kartıyla değişip dönüşeceği ve sanki iletişimlerin, haberleşmelerin başlayacağı yeni bir ilişki aşamasına geçebileceğinizi görüyorum. Ama eğer hayatımda hiç kimse yok diyorsanız burada yolunu beklediğiniz bir imparator figürü olabilir gördüğüm. Bir baba ya da belki bir eş figürü imparatorla geldiği için. Hayatında bu kişi bir süre daha kararsızlıklar yaşadıktan sonra bir imparatoriçeyle ölüm kartıyla geldiği için bağlantısını kopardıktan sonra sizin hayatınıza geçiş yapabilir. Özellikle zaten hani yaz ayları diyoruz. Ben burada çok aslan teması görüyorum. Aslan burcu zamanlarına dikkat edebilirsiniz.
Burada Haziran ayı olabilir yine. Ya da belki Ağustos ayı olabilir. Bu zamanlarda bu kişinin böyle özellikle hayatında böyle sizin dışınızda ciddi ilişki yaşadığı birisi varsa bunu bitirdiğini görebilirsiniz. Ama ben zaten güncel enerjinizde de hani böyle hiç kimsenin olmaması gibi bir durum görmediğim için burada da çok yeni bir aşamaya geçiş var zaten. Ölüm ve güneş ard arda geldi. Bir süreç bitiyor. Biten süreç ciddi ilişkiyle ilgili bir süreç. Değnek dörtlüsü, kupa onusu bakın. Ve sonra güneş imparatoriçe. Burada sanki dediğim gibi iki olasılık doğrultusunda hangisi size uyuyorsa dinleyebilirsiniz. Her anlamda yeni bir aşamaya geçiş var ama bu yepyeni tanımadığınız birisiyle değil burada. Zaten yolunuzu bekleyen birisi olarak görüyorum ben bu kişiyi. Sanki aranızda bir gelişme yaşanması için imparatoriçe bir anne figürüyle ilgili burada bitiş kararları verilmesi gerekiyormuş. Bu imparatoriçe benim diyorsanız belki sizin bir ilişkiniz bittikten sonra uzaklarda birisiyle, sizin yolunuzu bekleyen birisiyle bir aşamaya geçebilirsiniz. Ama ben değilim diyorsanız aşk hayatınıza girecek kişi burada. Hayatında belki bir dişil enerjiyi, belki ciddi ilişki geçmişi olan bir dişil enerjiyi bitirdikten sonra hayatınıza girebilir şeklinde gözüküyor. Ve burada ben bu kişiyle çok güzel ilişkiler yaşayabileceğiniz enerjileri görüyorum. Ciddiyete gidebilirsiniz. Burada ilişki çok kısa sürede level atlayabilir. Söz, nişan vesaire. Bu süreçler içerisine geçebileceğiniz enerjileri de görüyorum açıkçası. Bu kişi çevresi tarafından çok tanınan, takdir edilen birisi. Eğer burada hani hayatında sizin dışınızda başka birisi olan birisi ise bu ilişkisini zaten çoğu kişinin bildiğini de görüyorum. Ama bitirdiğini de herkese duyuracağını ve o kişiyi bitirip sanki sizinle ilişkisini hani ben böyle bir karar verdim artık benim burada yeni imparatoriçem işte siz olarak herkese duyuracağını, ailesine, çevresine, arkadaşlarına duyurabileceği enerjileri görüyorum. Ama dediğim gibi şu an eğer sizin özellikle dişilerin hayatında ciddi ilişkiye gittikleri ya da ciddi ilişki içinde oldukları birisi varsa burada şöyle bir akış görüyorum. Bu kişiyle ilgili bir bitiş kararı alabilirsiniz ve bu kararı herkes duyabilir. Bu bitiş kararını aldıktan sonra uzaklarda sanki böyle asıl istediğiniz kişiyle bir cesarete geçip yeni bir başlangıç yapabileceğinizi görüyorum burada. Ki burada cesaret teması da çok ön planda olduğu için özetlemek gerekirse ya aşk hayatınıza girecek kişiyi ben birisini hayatından çıkaracak olarak görüyorum ya da zaten güncel enerjinizde gözüktüğü gibi iki olasılık doğrultusunda ya da siz hayatınızdan evliyseniz ya da şu anda ilişkiniz varsa bakın bu olasılık doğrultusunda birini çıkarıp burada yeni birisi değil ama yeni bir başlangıç yapacağınız birisi. Aranızın açık olduğu kararsızlıklar nedeniyle bir türlü sanki bir ilişki yaşama fırsatını yakalayamadığınız birisiyle artık o aşamaya geçiş yapabileceğinizi söylüyor kartlar. Evet, burada başka ne görüyorum? Sizin birlikte ilişki yaşamanızın çok dedikodulara, lafa, söze de böyle hani sebep olabileceği enerjilerde gözüküyor açıkçası. Yani çok böyle ne derler ona ses uyandırabilir ikinizin bir araya gelmesi. Çünkü burada bir yer biterken sonra hemen sanki bir başlangıç olabilirmiş gibi görüyorum. Bu ay yaz aylarında böyle güneş ay tutulması falan var mı hatırlamıyorum ama varsa o zamanlara da dikkat edebilirsiniz hani bu sürece geçişle ilgili. Doğum gününüz varsa ya da hani burada anlattığım kişiye uyumlandığınız birisi varsa o kişinin yaz aylarında doğum günü varsa o süreçlere yine burada dikkat edebilirsiniz. Böyle bir süreç enerjisi gözüküyor. Yani burada ben yeni birisi değil ama zaten sizin yolunuzu bekleyen birisiyle yeni bir aşamaya geçiş yapacağınızı görüyorum. Bu yeni birisi değil. Bu zaten sizin bildiğiniz ama bir türlü ya onun karar veremediği için ilişki yaşayamadığınız
Yani ya o hayatından birini çıkaramadı, ilişki yaşayamadınız ya da siz hayatınızdan birini çıkaramadınız, ilişki yaşayamadınız. Hangi taraftaysanız artık o çıkaramadığınız kişileri hayatınızdan çıkardıktan sonra burada ve dediğim gibi hani ciddi ilişki aşamasına bile geçilebilir. Burada gündeminize taşınma gibi konular da hatta gelebilir gibi gözüküyor. Leylek kartıyla yine burada değnek üçlüsü de bana biraz onu hissettirdi. Ama bu bitişi yapacak taraf kimse, siz veya karşıdaki kişi, belki ikiniz birden bile olabilir. Bu bitiş çok zor yapılabilecek. Uzun süredir inat halinde sıkı sıkı tutunulan bir bitiş enerjisi olarak da gözüküyor. Yepyeni bir aşamaya geçeceğinizi görüyorum ama aşk hayatınızda. Sizi asıl mutlu edecek kişiyle ilgili ya o kişi karar veremiyorduysa şimdiye kadar ya da siz karar veremiyorduysanız bu kararların artık herkesin de böyle ulu orta duyacağı şekilde, ilişkinizi herkesin bileceği şekilde verileceğini de söylüyor kartlar. Ama ben burada ilk olarak daha çok dişillerin sanki bir ilişkiyi bitireceğini görüyorum. Asıl hissettiğim o açıkçası. Sanki bu cesaretli girişimle birlikte eriller de burada sanki şey görecekler. O bekledikleri cesareti dişil enerjiden göreceklermiş gibi görüyorum. Aslan teması dediğim gibi burada çok yoğun. Yine koç, yay olabilir. Ateş enerjileri çok yoğun. Balık, yengeç, akrep, balık ağırlıklı olmak üzere olabilir. Evet, devam edelim. Ya söz nişan gibi durumlar bile yaşayabilirsiniz. It is what it is. Bakın bu kişiyle sizin bir yerde kapılar kapanmış gibi gözükmüş. Yani hani bu böyle, bizim durum böyle. Ya onun bizim ilişki yaşamak için hayatından birisini çıkarması gerekiyor ya da benim birisini çıkarmam gerekiyor. Dediğiniz birisiyle yeni bir aşamaya geçebileceğinizi bu doğrultuda değişim dönüşüm kimin hayatında artık çıkması gereken birisi varsa onun çıkabileceğini sizin bir araya gelebilmeniz için söylüyor kartlar. Yani bir böyle aslında birbirinize kapılar kapalı gibi gözükmüş birisi bu kişi zamanında. Yine iki tane kök çakra enerjisi geldi. Yine bir bolluk bereket enerjisi. Ve şu kartlara da bir bakalım. Kalp çakra ve yine kök çakra. Derin bir nefes alma ve burada yakınlık enerjisi görüyorum. 22 kart. Bakın 22 2. Wow. Ve değnek dörtlüsü bakın. İmparatoriçe, imparator. Bu kişi sizin ruh bağlantısı içerisinde olduğunuz birisi olabilir ve sanki asıl ruh bağlantısı içerisinde olduğunuz bu kişiyle sağlıklı bir köklenme yaşama aşamasına da geçebilirsiniz. Bazılarınız enerji çalışmaları, özellikle nefes egzersizleri, nefes çalışmaları da yapabilirsiniz. Sanki siz, şimdi size tavsiyelere de bakacağız ama akışla bu da geldiği için söylemek istiyorum. Sanki siz kök enerjiye çalıştıkça, köklenme çalışmaları yaptıkça da burada kapalı gibi gözüken o kapı sanki kök enerji sağlıklı çalıştıkça Roots of Abundance kartıyla burada sanki sizin birlikte köklenmeniz üzerine açılabilirmiş gibi bir akış hissettim açıkçası burada. Sanki siz artık birlikte köklenme enerjisine geçiyorsunuz ve belki karmik kişiler, yanlış kişilerin artık burada kapısı kapanıyor. Sizin değil, ikinizin arasındaki kapı değil, sizin veya onun hayatında çıkarılmak istenen kişiyle kapıların kapatılabileceğini görüyorum. Bir de bu kişi zaten sanki uzun süredir size adım atma noktasında kararsızlıkla çalıştıran birisi olabilir aynı zamanda.
işle ilgili sizinle ilişki yaşarsa işi gücü ne olur? Bunları da birazcık düşündüğü için, parasal konuları da düşündüğü için burada belki bir süre şey görüyorum burada, hani ikilem yaşayıp tam adım atacakken sanki yok ya şu durum ne olacak, attım diyelim sonrası ne olacak falan gibi bir süre sanki geciktirip erteleyip sonra birden kendini göstereceğini görüyorum. İş konularıyla ilgili de belki bir fırsat yakaladıktan sonra içini rahat ettirecek. Çünkü çok fazla kök çakra da geldi burada. Kök çakra aynı zamanda maddiyat enerjilerini de gösterir. Bir sürü şeyi kapsar ama burada gördüğüm hani maddiyat, ondan sonra topraklanma, enerji temizliği, cinsellik, korkular, bırakma kaygıları, bırakamamak ya da bırakabilmek, sağlıklı çalışıyorsa sağlıklı şekilde gibi hani bir sürü konuyu kapsıyor kök çakra konuları. Ben burada şunu görüyorum. Maddiyatla ilgili de özellikle sanki bir kaygısını yendikten sonra, iş hayatıyla ilgili bir kaygısını, bir kararsızlığını yendikten sonra da ya ben burada belki söz, nişan, ailelerin tanışması gibi böyle birden herkesin duyabileceği, çevrelerin duyabileceği bir aşamaya geçiş yapabileceğiniz birisi olarak da görüyorum. Sizinle ilgili bu karar verilirken bir imparatoriçe ile ilgili de bitiş kararı veriliyor bakın burada. Görüyor musunuz? Ölüm, imparatoriçe. Yani burada ya siz imparatoriçeyseniz, evliyseniz yani ya da ciddi bir ilişkiniz varsa siz birisini bitirebilirsiniz. Ya da onun hayatında bir imparatoriçe, bir eş ya da anne figürü varsa belki eski eş de olabilir. Hani belki bir türlü bağlantısını tamamen koparamadığı bir eski eş de olabilir. Bir anne figürü de olabilir. Belki çocuklarıyla ilgili bir türlü tam bir aşamaya geçemedikleri için bağlantısını koparamıyordu falan olabilir. Burada akışla birlikte tamamen biteceğini ve burada bakın tılsım dörtlüsü de yine maddi kaygıların burada değişip dönüşüp değnek üçlüsü ve kuş kartıyla artık gelecekle ilgili ketum enerjilerin değişip dönüşüp daha böyle kıpırdanmaların, güzel gelişmelerin, bir süredir beklenen o gelişmenin yaşanabileceğini söylüyor. Bu anlamda gelişmelerin, haberleşmelerin, ki zaten burada da bir haber bekleniyor gibiydi, yaşanabileceğini söylüyor kartlar aranızda. Özellikle hayatında birisini çıkarması gereken birisi için de dinliyorsanız, siz kendiniz ciddi bir ilişki içinde değilseniz, ben şunu da görüyorum. Sanki bu kişi belki çocuk varsa çocukla ilgili bir şeyleri, iş varsa işle ilgili bir şeyleri halledip karşıdaki kişinin de belki maddi olarak bir inadını kırmasını da bekleyecek olabilir. Ama ben şunu da görüyorum. Sizinle işte söz, nişan gibi durumlar yaşadıktan sonra yine belki maddi konularla ilgili, bu geçmiş ilişkisiyle ilgili o süreci bekleyebilir. Hani onu bekleyip size geç adım atar gibi görmüyorum burada. Yine burada 4, 6 ve üçlü vadeler içerisinde 4 ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü, 6'sı, 16'sı, 26'sı bu zamanlara dikkat edebilirsiniz. Yine böyle belki 3, 13, 23, burada 13 kartıyla da 3 bakın yine üçlü vadeler. 3, 4 ve 6'lı vadelere bu 3 ay içerisinde, yaz ayları içerisinde yine ve ne zaman denk geliyorsanız bu videoya dikkat edebilirsiniz. Sizin veya onun doğum günü varsa ya da çocuklarla ilgili doğum günü süreçleri varsa bu zamanlarda da güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi söylüyor. Zamanında aranızda kapıların kapalı gibi gözüktüğü birinin hayatınıza girebileceğini, bu kişiyle güzel yeni bir aşamaya geçiş yapılabileceğini görüyorum ve bu kişi zaten ruh bağlantısı içerisinde olduğunuz birisi olarak da çok yüksek olarak, bakın buradaki 22-2 o ruh bağlantılı kişiyle kalpteki o sevgi enerjisiyle köklenmenin sanki kök çakra ile ilgili bir şeyler çözüldükten sonra, önce çünkü kök çakra kartları geldi. Kök çakra ile ilgili bir blokaj, bakın kapalı kapı geldiği için bir blokaj, bir korku çözüldükten sonra
sanki sağlıklı köklenmeye başladıktan sonra enerjinin kalbe doğru çıkması ve kalpteki o sevgi enerjisiyle birlikte bir araya gelebilmenizi söylüyor. Yine bu hani nefes çalışmaları, burada derin bir nefes al gibi bir mesajda olduğu için nefes çalışmaları, nefes egzersizleri yapmak da size iyi gelebilir. Kök enerjinizi sağlıklı çalıştırma noktasında. Evet, wow. Yani bu tanımadığınız birisi değil ama biraz önce anlattığım gibi birisi ve yeni bir aşamaya geçiş gözüküyor. Zaten dediğim gibi ölüm ve güneş kartının ard arda gelmesiyle de birlikte bir şey bitiyor ve yepyeni bir doğuş, yepyeni bir sayfa açılıyor diyor kartlar. Evet. Bakın içsel huzur, iç huzuru, affedicilik. Burada belki sizin kök çakranızı bırakmak enerjisi demiştim ya hani, ya da bırakamamak, sağlıksız çalışıyorsa kök çakra. Önce sizin belki bu kişiyle, burada da zaten bekleme enerjisi içerisinde olduğunuz gözüküyordu bir süredir. Ya da bırakmak istediğiniz kişi kimse, evliyseniz o kişiyi bırakmanız gerekiyor burada. İçsel bir huzura geçmeniz gerekiyor. Ya da bu kişiyle ilgili bir beklenti içerisindesiniz. Bu kişinin hayatında birisi varsa bırakması gereken. Yine bu kişiyi de tamamen bırakmanız gerekiyor. Yani oturup beklememeniz gerekiyor. Bunu görüyorum açıkçası. Bir de bu kişi, yani oturup kararsız kalmanın bir işe yaramadığını, artık cevapların cesaretten geçtiğini de görebilecek bir enerjide gözüküyor. Ve bakın, duygusal özgürlük, işte ya siz ya o birisinden duygusal olarak özgürleştikten sonra birbirinizin hayatına giriş burada gözüküyor. Kök çakra bakın, affedemediğiniz, kin beslediğiniz kendi köklerinizden, ailenizden, onunla ilgili durumlardan kimler varsa bunlarla ilgili de içsel bir huzura eriştikten sonra siz de önce, çünkü ruhsal bağlantıda gözüktüğü için, gerçi hani gözükmese de birlik bilinciyle baktığınızda herkes birbiriyle aslında hani bir aynalama, o yüzden sadece ruhsal bağlantılı kişiler arasında değil, hani sizin enerjinize göre karşıdaki kişi sizi aynalayabiliyor. İlla ruhsal bağlantıda olduğunuz birisi olmasına gerek yok. Burada siz sanki içsel olarak bir şeyi bıraktıktan, içsel bir huzura geçtikten sonra köklerle ilgili, kök çakra ile ilgili, ondan sonra sanki siz bir duygusal özgürleşme içerisine girdikten sonra bu kişiyle ilgili ya da hayatınızda dediğim gibi belki eşinizle ya da evliyseniz ya da evli değilseniz de aileyle ilgili bir duygusal özgürleşme içerisine girdikten sonra ve evli değilseniz yine bu kişiyi de aslında tamamen bıraktıktan sonra, ya ben duygusal olarak özgürleştim, tamam ben bu kişiden artık geçtim dedikten sonra, takılı kalmadıktan sonra, sıkıştırmadıktan sonra enerjiye bırakabildikten sonra o duygusal aşama, yine emotional freedom, bakın kalp çakra hizasında geldi. Yani oh be, o da rahat nefes alabilmek, anladınız mı? Nefes çalışmalarını burada o yüzden araştırabilirsiniz. Nefes egzersizleri. Siz bunu dedikten sonra sanki yakınlaşabileceğinizi görüyorum. Çünkü o sıkışık enerji sanki burada asıl blokaj gözüküyor. O enerji önce bir burada rahatlamalı, ferahlamalı ki bu iki kişi de bir araya gelebilmeni gibi bir akış gösteriyor kartlar. Zaten burada akışla birlikte size tavsiyeler de gözüktü ama sanki siz o duygusal özgürleşmeyi bu kişiyle ilgili yaşadıktan sonra, onun da bırakması gereken birisi varsa o da ondan sonra bırakabilir. Hani aynalama gibi bir şey de görüyorum burada bu doğrultuda. Zaten 22 ve 2 kartıyla da bakın. 3 sanki ondan sonra bir gelişme olacak burada. Tılsım dörtlüsüyle inat edilen ya da burada ketum davranılan, maddi korkularla, kaybetme korkularıyla ilerlenen süreçler. Leylek kartı Lenormand'da değişim dönüşüm süreçleridir. Ondan sonra sanki değişip dönüşebilir diyor kartlar. Olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Evet, peki siz kendinizle ilgili aşk hayatınızda neyi şifalandırmalısınız? Sabretme. Bakın yine 23 kartı geldi burada da, 2 ve 3.
Burada yine hani o iki ruhsal bağlantıyla ilgili, üç gelişim sağlanması için, ilerleme sağlanması için biraz zamanın olduğunu söylüyor kartlar. Bu süre içerisinde de ben hani sabır noktasında bir şifalanma söylüyor kartlar. İçsel huzura odaklanmak, bırakamadığınız şeyleri duygusal özgürleşme adına bırakmak, affetmek gibi gibi özellikle kök çakra ile ilgili çalışmalar yapmak ve ben hani oturup bu kişi gelsin diye sabretmek olarak görmüyorum bunu. Bu kişiden özgürleşip akışına bırakmak, zamana bırakmak aslında sanki gibi bir iyileştirmeniz, şifalandırmanız gereken durumu da söylüyor kartlar. Bakın sanki elinde yine bir tohum var. Ona baktım. Ben tohum gibi bu şeyde açılımda hissettim. Sanki önce sizin toprağa ekmeniz gereken bir şeyler var. Yani o daha toprağa bile ekilmemiş. Ağaç fidan bağışlayabilirsiniz, hayvanlara yardım edebilirsiniz. E, Yani bunlar için ekstra paralara vesaire de ihtiyacınız yok. Gönlünüzden geçiyorsa sokağa hani bir kap su koyarak bile yardım edebilirsiniz. Bu tarz çalışmalarla hani oturup sabretmek, oturup beklemek değil, anladınız mı? Yapmanız gerekeni yapıp kendiniz için, enerjiniz için sağlıklı şekilde akışa bırakmak. Bu konuda bir şifalandırma yapmanız gerek ama şey sanki o tohum daha elinizde, yani toprakta bile değil. Daha böyle ben şey de gördüm açıkçası. Sanki bir şeyleri erteliyorsunuz. Çok fazla karşıdan bekliyorsunuz. Kendinizle ilgili yapmanız gereken şeyleri çok erteliyor ya da hani öyle duruyor olabilirsiniz. Hani burada gördüğüm birazcık o anlamda da daha çok enerjisi olarak özellikle yapmanız gerekenleri ağaç bağışlamak, fidan bağışlamak, nefes egzersizleri, çalışmaları yapmak, ondan sonra biraz önce söylediğim zaten hayvanlara destek olmak, yardımcı olmak, işte çok basit hani sokağa su koymak, bu herkesin yapabileceği bir şey. Ücretsiz şekilde, sağlıklı, saatli, kolaylıkla. Böyle kenarlara, köşelere koyabilirsiniz hayvanların. Ya kuşlar bile içiyor o suları baktığınızda. Bunların hepsi aslında birlik ve bütünlük enerjisi doğrultusunda zaten kendinize yaptığınız şeyler. Burada ben bu anlamda da hani çok bekleme enerjisi, burada da demiştim zaten. Sanki sizin de yani diyor ki karşı tarafı beklerken sen ne yapıyorsun? Sen yapman gerekeni yapıyor musun kendin için? Ben bu anlamda kendinizi iyileştirmeniz ve şifalandırmanız gerektiğini görüyorum. Enerjisel olarak yapmanız gerekenleri yapmanız gerekiyor ve bunu bir sefer iki sefer değil, sürekli olarak, koordine olarak yapmanız gerekiyor. Buradaki mesajlar, akış, kartlar ve enerjiler doğrultusunda niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Şimdi harflerle devam ediyoruz. Burçları söyledim. Zaman enerjisini gördüğüm için söyledim. Bakalım harflerde ne gözükecek. Yumuşak çok güzel bir harfle. Ama içinde olabilir belki. Adının içinde olabilir. V, L, G. Şunu da çok hissettim. Z. I, C, D, E ve U harfleri geldi burada. Evet, yumuşak G, V, L, G, Z, I, C, D, E ve U harfleri gelen harfler arasında. Biraz adım atsam mı atmasam mı ikilem çalıştırdıktan sonra birden karşınıza çıkabilecek ve ciddi ilişki aşamasına geçebileceğiniz dediğim gibi birisi olarak da gözüküyor. Ama ya siz hayatınızdan birisini, ciddi ilişki içinde olduğunuz birisini ya da o hayatında ciddi ilişki içinde olduğu birisini çıkardıktan sonra ya da çıkarmasıyla birlikte gelişen bir süreçle gözüküyor sizin sürecinizde. Evet, birinci deste bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz.
Bu arada ben uzun süredir videolarımı mikrofonla çekiyorum ve çok kaliteli bir mikrofonla çekiyorum. Uzun araştırmalar, incelemeler sonrasında aldığım mikrofonla çekiyorum. Denemeler sonrasında da diyebiliriz hatta. O yüzden ses konusunda sorunu yaşayan varsa kendi cihazından kaynaklıdır. Hani uzun süredir mikrofonla çekiyorum zaten. Şu saatten sonra konu sizinle alakalıdır. Hatta şöyle de bakın. Fısır fısır konuştuğumda bile belki duyabilirsiniz. Ruh hastası gibi. Ayıp defter. Ha böyle sessiz bile hani daha böyle ASMR tarzı, ASMR tarzı sizin bildiğiniz şekilde videolarda bile kullanılabilecek bir mikrofon. Evet. Onu da belirtmek istedim. Evet, şimdi ikinci desteği seçenler, ikinci güneş kartını seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için birinci destede bir melankoliklik mi var acaba? Demin kartlarda öyle bir şey gördüm de neyse. Birinci destede bir şey gördüm ya. Acılarla ilgili ilgi çekmeye çalışan bir kesim var galiba. İşte kalbi acıyan ya da üzüntü çeken, bir konuda bunları aktarmak isteyen bir kesim olabilir. Çünkü bu desteği alırken bu desteden böyle bir kartlar bölündü. O kısımda bir kılıç üçlüsü kartı gördüm. Zaten sizin veya onun birisini hayatınızdan çıkardıktan sonra yeni bir aşamaya geçebileceğiniz demiştim birinci destede. Sanki bazıları böyle çok umutlu bakmıyor gibi de hissettim. Ne derler ona? Bir mağdur edebiyatı, böyle bir gözyaşları, böyle bir nasıl desem, böyle acılara tutunma enerjisi, arabesk enerjilerde bazı kişiler, herkes değil, kolektif açılım sonuçta. Böyle son kez böyle bir açılımla ilgili ya böyle bazı ajitasyon yapan kişiler olur ya, anlatır çözüm söylersin ama yapmaz. Hani tamamen enerji vampirliği, hani zaman kaybı o saatten sonra. Sanki bazıları o kişiler olabilir gibi de sanki böyle son anda gördüm. Neyse, ajitasyona vesaire hayatlarda yer vermiyoruz. Sağlıklı, saatli, kolaylıkla, pozitif şekilde yaşıyoruz, ilerliyoruz. Allah'ın sevgisiyle, imanıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, sevdiklerimizin de sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, güvenli olduğu şekilde Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla. Evet, hayvanların da, doğanın da sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, güvenli şekilde, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, güvenli şekilde, sağlıklı, saatli, uzun ömürlerle yaşadığı şekilde. Evet, şimdi bunu da böyle bir akışla söylemek istedim. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Evet, tekrar. İkinci desteği, ikinci güneş kartını seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için yaz aylarında bakalım niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza yeni birisi girebilir mi? Girerse bu kişi nasıl birisi?
kartları seçtim. Şöyle bir açıya da bakalım. En son harfleri de seçeceğiz. Evet, çok güzel gözüküyor. Evet, ikinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım. Ah dur. Önce önce sizin aşk hayatınızla ilgili genel enerjiniz ne? Yeni birisine hazır mısınız ya da ne durumdasınız? Bunlara bakacağız. Evet, aşk hayatıyla ilgili sizin genel güncel durumunuza bakalım neymiş? Evet, şimdi aşk hayatıyla ilgili genel enerjinize baktığımda geçmişte çok büyük pişmanlıklar, üzüntüler, gözyaşları yaşamış olabilirsiniz ve belki güncelde şu anda aslında cesaret edememe gibi bir şey görüyorum. Aslında zor buluyorsunuz artık tekrar sanki kendinizi aşka açmayı, ilişkilere açmayı, özellikle yeni birisi noktasında, yeni birisini tanımak, o kişiyle tekrar ilişki yaşamak sanki şu anda size hiç göremeyeceğiniz ya da hiç yaşayamayacağınız ya da tadamayacağınız bir şey gibi geliyor olabilir. İptal. Ama sanki böyle eli kulağında da ben çok tutkulu bir aşka başlayabilir misiniz gibi de görüyorum. Sadece ben burada birazcık zevk almak, tat almak, bir süredir sanki bunlara kendinizi kapatmışsınız. Aşka gözünüzü, ilişkilere, yeni kişilere gözünüzü kapatmışsınız. Geçmişte yaşanan bir pişmanlık, bir acı, belki bir burada kayıp nedeniyle, bir bitiş nedeniyle aşk hayatınızdaki yani yeni birine hazır mıyım bilmiyorum noktasında olduğunuzu görüyorum. Çünkü zor görüyorsunuz. Yani birinin size tutkularıyla yaklaşması, arzularıyla yaklaşmasına karşı kendinizi açabileceğinize sanki çok inanmıyorsunuz ya da bunu çok zor buluyorsunuz şu anda. Kendinizi birisine açmayı zor bulduğunuzu görüyorum. Özellikle tutkusal anlamda da, ilgi alaka anlamında da. Burada şey de var, hani hayattan tat alma, özellikle ilişkiler noktasında. İlişkilerden tat alma, heyecan duyma, bunlara birazcık kapalısınız ve kendinizi açma noktasında bir zorluk görüyorum burada. Güvenememek var. Biraz güvende hissetmemek var gözüken. Yine de iptal diyelim. Devam edelim. Güncel enerjiniz bu şekilde. Aşk hayatı ile ilgili gözüktü. Burada birisi olmayabilir hayatınızda ya da böyle bazen tutkusal odaklı falan kapınızı çalanlar olabilir ama şey böyle hani açamıyor olabilirsiniz kendinizi bir türlü. Zaten bakın bu destede de kafası geçmişteki üzüntüye dönük ama buradan da bakın değnek şövalyesiyle bir adımda gidiyor aslında ama açamıyor kendini işte o arzulara, tutkulara, beğenilere. İyice içine kapanmış birisi gibi de gördüm birazcık size. Yani birisinin sizi etkilemesi sanki şu aşamada çok zor gibi düşünüyor ya da görüyorsunuz. Çünkü kendinizi açmanız zor, güvenmeniz zor. Geçmişte yaşanan bir kupa beşlisi, bir pişmanlık, bir üzüntü nedeniyle gözüküyor burada. Evet, devam edelim bakalım yaz ayların zamansız zamana niyetle yaz ayları içerisinde niyetime uygun kişiler ve enerjiler için yeni birisi gözüküyor mu peki? Yeni birisi girebilir mi ya da nasıl birisi girebilir? Sanki ben kaybettiğiniz o güveni, bakın finding enerjisiyle, financial health ve fertility, sanki o kaybettiğiniz dişli enerjiyi de demek istedim. Çünkü burada beğenilmeye de kendini kapatmış bir dişli enerji görüyorum. Sanki onu size tekrar bulduracak birisi hayatınıza girebilir. Bolluk bereketi yüksek ve size de bolluk bereket açısından şanslı gelen birisi de olabilir bu kişi. Bakın buradaki kelebek de dikkatimi çekti. Sanki sizi böyle pozitif anlamda değiştirip dönüştürecek. Tekrar size kendinizi içinizdeki dişli enerjiyle,
kavuşturabilecek. İçinizdeki dişil enerjiyle sizi buluşturacak. O güzellik, hani işte beğenilme, bunlar rahatsızlık duymama sağlıklı şekilde. Bunu size yaşatacak. Sanki böyle sizi çok böyle el üstünde tutacak birisi hayatınıza girebilir gibi gözüküyor. Maddiyatı iyi olabilir. Size de bu anlamda dediğim gibi çok böyle rahat hissettirebilir bu kişi. Ya da bir eril enerji olarak izliyorsanız sanki siz böyle bir dişil enerjiye sanki o kadar çok böyle bir seveceksiniz ki, o kadar etkileneceksiniz ki işte ben buldum, evlenmek istediğim. Bu kart bana hep imparatoriçe enerjisini hissettirir. Çünkü burada da bir köklenme gibi bir şey görüyorum. İşte evlenebileceğim kişi bu moduna geçebilirsiniz. İşte o kişiyi sonunda buldum. İçinizdeki o dişil enerjiyle, erillerde varsa dinleyen aranızdaki muhakkak var. Azınlık olsa da. Şey görüyorum burada tarot videoları içinde tabii ki. Sanki işte onu buldum. Anını size yaşatacak, duygusunu size yaşatacak birisi girebilir. Ama bakalım bu yeni mi, geçmişten mi, nasıl birisi? Devam kartlarında göreceğiz. Kılıç üçlüsü. Kılıç üçlüsü birinci desteden de gelmişti. Belki de o aslında şey de olabilir. İkinci destedeki, belki ikinci destede de birazcık melankolik enerjiler olabilir ve ikinci destenin sabırsızlığı da olabilir melankolik konularda. Hani bizim şöyle bir acımız var. Başta demiştim yani biraz da ondan bahset gibi bir şeyle de gözükmüş olabilir. Destenin başında yaptığım konuşmadan bahsediyorum şu an. Ne anlatıyor diyenleriniz varsa. Akışla yorumluyorum ben çünkü. O yüzden de nasıl çekiyorsam o şekilde, hani herhangi bir düzenleme vesaire yapmıyorum. Çünkü tarot videosu bu. Akışla birlikte bazen bir sürü şey gelebiliyor. Ben böyle kesip biçmenin videoları sanki o akışı bozmak gibi hissettirdiği için bana, ben böyle akışla yapmak daha doğal, daha iyi olarak düşünüyorum, hissediyorum ki sizde de zaten bunun geri dönüşlerini bu şekilde görüyorum çoğunlukta. Bakın yine köklenme görüyor musunuz? Yani parasal konularda da güzel bir enerji gözüküyor. Ya belki çok yeni birisi enerjisini bekliyor olabilirsiniz ama ben burada da yeni birisi enerjisini görmüyorum. Bakın diyorum size yani niyetimi de yeni birisi girecek mi ya da nasıl birisi girecek diye aldım. Ama burada da yeni birisi görmüyorum. Zaten Aziz de geçmişte sıkıntı yaşadığınız, özellikle Şiron bağlantılı, birbirinize acı verdiğiniz birinin tekrar hayatınıza girebileceğini görüyorum. Burada. Yine iki kadın enerjisi gözüküyor. Yani o hani bulduğum enerjisini ben burada birazcık şey hissediyorum. Bu kişi ilk başta sizi göklere çıkarabilir. Seni seçti. Bu kişi nasıl? Burada çok toksik bir akış enerjisi görüyorum. Ya illa bütün yaz bunu yaşayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Başta onu söyleyeyim. Zaten tavsiyelerle vesairelerle ilerleyeceğiz ama ben burada toksik bir ilişki enerjisi görüyorum açıkçası. Toksik bir aşk enerjisi görüyorum. Belki de bu bitti diye beklediğiniz birisi tekrar hayatınıza girebilir. Sizi üzen kişi. Çünkü bu girecek kişiyi de pek güzel görmedim burada. Burada özellikle erilleri daha çok dişillere peşinden koşturan birisi olarak görüyorum. Önce böyle bir love bombing, göklere çıkarıp böyle çok güzelsin, hayatımın kadınısın, işte buldum, seninle evlenmeliyim, seni seçeceğim falan. Sonra bırakıp
Sonra da başka birisini sanki peşinden koşturuyor falan hani, ve burada birisi ciddi ilişki içerisinde olduğu, birisi daha yasak aşk gibi gözüken birisi de olabilir. Zaten bakın şuradaki dörtlüye baktığınızda tılsım beşlisiyle falan burada çok karmik bir ilişki senaryosu gösteriyor kartlar. Değiştirip dönüştürebilirsiniz kendi içinize bir şeyleri çözümlediğinizde. Söylediğim gibi karmik ilişkilerde çünkü ruhsal tekamül yolculuğunda size bir şey öğretmek için geliyor. Burada bunları söyledin, o zaman bütün yaz bunları mı yaşayacağız ha 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 falan gibi saçma saçma şeyler böyle gerizekalı gibi söylemenize gerek yok o yüzden. İşinize geldiğinde alkışlayıp işinize gelmediğinde aslında kendinizi yerin dibine sokuyorsunuz. Burada ben baştan söyleyeyim, hani burada çok toksik bir aşk enerjisi, git gelli aşk enerjisi yaşayabileceğinizi görüyorum. Burada belki hatta evli olan birinin, ya burada ne var biliyor musunuz? Bu kişi evliyse de ya da ciddi bir ilişki içerisindeyse de burada bu kişi ne yapıyor biliyor musunuz? Bu kişi nasıl birisi? İşine geldiğinde ciddi ilişki içinde olduğu kişiyi böyle göklere çıkaran birisi. Ben sana şimdi sadığım diyen birisi. Bir süre onunla takılan birisi. Ondan sonra ben buradan sıkıldım, tamam bu kişiye gereken ilgiyi gösterdim, artık başka heyecanlara yelken açabilirim. Yani kılıç beşlisi enerjisiyle. Ya kılıç beşlisine bazı şeyler direkt olarak yani böyle hakaretimsi açıklamalar yazan kaynaklar bile var kılıç beşlisi enerjisine. Kova enerjisidir kılıç beşlisi kartı. Kılıç altılısı da kova enerjisidir. Kılıç beşlisi, kılıç altılısı, kılıç yedilisi küçük arkanadaki kova enerjilerini gösterir. Kovanın o zekasını tilkiliklere ve manipülasyona kullanma kısmı aslında kılıç beşlisi ve kılıç yedilisi biraz. Hava burcu birisi olabilir bu kişi. Hava etkili. Ay burcu, kendi burcu ya da yükseleni hava etkili birisi olabilir. Özellikle erillerde görüyorum bunu. Kova, ikizler, terazi. Burada bu kişi nasıl birisi biliyor musunuz? Size gelirken ciddi ilişki içinde olduğu birisini arkasında bırakıp size gelen, sizinle bir süre yaşayıp sizinle bir süre yaşadıktan sonra da işte size gelip sen benim hayatımın kadınısın, şöylesin, böylesin deyip belki aynı evde vesaire size ev falan da tutabilir bu kişi, bakın aynı evde falan da yaşayabilirsiniz. Ondan sonra sizi birden bırakıp böyle o love bombing'den sonra hayatındaki kadınlara love bombing yapıp sonra böyle göklere çıkarıp sonra birden bırakan birisi. Ve bunu yaptığı için de birazcık dişli enerjileri peşinden koşturan birisi olarak gözüküyor. Yani böyle bir yol tutturmuş sanki bu kişi burada gördüğüm. Baştan o yüzden o şekilde bir açıklama yaptım. Çok hoşunuza gitmeyebilir ama böyle gözüküyor enerji. Dediğim gibi kendiniz bazı aşamalara gelirseniz değişip dönüşebilir. Ben bu kişiyi yeni birisi olarak görmüyorum, onu da söyleyeyim. Zaten hani kendinizi yeni birisine açamadığınızı söylemiştim. Geçmişte belki sizi üzmüş birisinin sadece tutkusal odaklı olarak sizin kapınızı tekrar tekrar çalması gibi bir şey burada gözüküyor. Böyle birisi hayatınıza girebilir. Hatta sizin yanınıza geldiğinde belki eşi varsa boşanacağım edeceğim, aramız açık falan diyebilir. Ama sonra sizi de bırakıp sanki eşine aynısın diyor. Tamam bundan sonra sadece sana sadığım, başkası olmayacak diyor. Bir süre sanki onunla vakit geçiriyor. Ondan sonra hop ondan da böyle katakullilerle uzaklaşıyor. Belki seyahat vesaire, iş seyahati vesaire bağlantılı da bu şekilde birisi gözüküyor. Olgun birisi değil kendisi. Yaşı olgun olabilir ama burada kendini zeki zannedin ama aslında yani içindeki masumiyetle bağını koparmak üzere olan birisi gibi gözüküyor. Bu kişinin herkesten sakladığı bir çocuğu falan da olabilir. Çocukları konusunda hassas olduğu için çocuklarını böyle çok anlatmıyor, gizliyor falan da olabilir bu tarz ilişkiler yaşarken. Aile içinde çok fazla sorunları olan birisi. Kadınlara güvenmeyen ve kadınlarla ilgili kompleksleri ve sorunları olan birisi. Dişli enerjilerle ilgili.
Ve bunun ceremesini hayatındaki dişil enerjilere çektirme hırsı içinde olan birisi. Bakın buradaki bu imparatoriçe de sanki bu kişinin peşinden gidiyor. Buradaki bu değnek kraliçesi de bakın bir yoksunlukla bu kişinin peşinden gidiyor. Yani böyle bir enerji gözüküyor burada. Çok karmik bir senaryo var. Ve kader çarkıyla falan da geldiği için çok böyle bir gelme bir gitme, değiştim deme ama sonrası kılıç beşlisi bakın hani bu şekilde geliyor. Annesinden gelen bir maddiyatı falan olabilir. Biraz ona da güvenen birisi gibi. Ee, Ya burada maddi açıdan size şans sağlayabilir dedim ama ben burada onu çok görmüyorum. Daha çok sanki buradaki enerjilerle birlikte baktığımda ben şunu görüyorum. Dişil enerjilerin maddi şansından faydalanmaya çalışan bir eril enerji gözüküyor. Aha ben buldum bir maddi olarak bolluk bereket içerisinde olan bir dişil enerji buldum. Hadi onu önce bir göklere çıkarayım, ondan yararlanayım, sonra da onu bırakayım. Alacağımı alayım, peşimden koşsun, ötekinden biraz da yararlanayım. Öyle birisi bu kişi. Ve birisi ciddi ilişki içinde olduğu birisi daha ciddi ilişki içinde olmadığı birisi. Hani hangi taraftaysanız ona göre düşünebilirsiniz. Çünkü zaten bu kişiyi biliyorsunuz olarak. Uzun süredir de toksik bir süreç içerisinde ayrıl barış durumlar yaşadığınız birisi olarak da gözüküyor. Aşk yoksunluğu, özellikle dişilerin aşk yoksunluğu çekerek sanki böyle peşinden koştukları birisi. Yani birisi imparatoriçeyken bu kişinin peşinden koşuyor. Birisi değnek kraliçesiyken İkisi de dişil enerjinin hani böyle gümbür gümbür olduğu kartlardır. Ama hani özellikle de böyle kişileri seçiyor sanki egosunu beslemek için. Bu kişi bundan beslenen birisi ilişkilerde. Çok güzel böyle işte maddi olarak bolluk bereket içerisinde olan, başarılı olan dişil enerjileri peşinden koşturarak sanki kadınlara bir güvensizliğinin acısını çıkarmaya çalışıyor. Böyle birisi olarak gözüküyor yani. Baştan zaten söylemiştim. Devam edelim. Spirit and Gratitude. Bakın ruhsal bir burada şey diyor hani ne derler ona? Gratitude'u çeviremedim şu an. Tılsım dokuzusu gibi yani hani şükür enerjisi, ruhsal bir şükür burada. Dolu dolu bir aşk ve şuna da bakalım. Kalbin açılması. Ben bu kişiyi çok karmik birisi olarak görüyorum. Nasıl birisi bu kişi biliyor musunuz? Aslında sizi kalbinizi, kalp enerjinizi sanki açmaya çalışan, daha alt boyutlarda ilişki yaşadığınız, kök çakra ve sakral çakra ile geldiği için belki daha cinsellik odaklı ya da daha sizden cinsellik ya da maddi bağlantılı yararlanmaya çalışan birisi olarak gözüküyor. Aşk adı altında söylediği şeylerle aslında bu kişinin manevi boyuttan baktığınızda size yapmaya çalıştığı şey bu illüzyonda sizi daha üst boyutlara taşıyabilmek. Ruhsal olarak aslında hani bazen bir aşamaya gelirsiniz, bir şeyi atlatırsanız ve o şeyleri yaşadığım için şu anda bu aşamadayım dersiniz ya. Sanki bu kişiyle sürecinizde ruhsal olarak böyle bir aşamaya gelebilin diye. Kalbiniz aslında sağlıklı bir şekilde gerçekten sağlıklı sevgiye açılsın diye. Birisinden sevgi dilenmeyin, ilgi dilenmeyin. Kendinizi kullandırtmamayı aslında öğrenin diye. O ruhsal aşamaya tekamül yolculuğunuzda gelebilin diye aslında karşınıza çıkan alt boyutlardan karmik bir ilişki olarak gözüküyor. Aslında kalbiniz o manevi aşka, manevi sevgiye ruhsal boyuttan sanki kendinize işte özünüze açılsın diye yaşadığınız karmik bir kişi olarak gözüküyor. Yaşayabileceğiniz olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Yine de iptal diyeyim ama ne dedim? Daha cinsel boyuttan, daha alt boyuttan, alt çakra boyutlarından, kök çakra ve sakral çakra dedim. İkisi de cinselliği de anlatır zaten. Ne geldi bakın? Kart çevirmeden söyledim. Sexuality kartı geldi. Yani burada bu kişi daha çok böyle bir kişi gözüküyor. Bir de yaz ayları diyoruz ya, hani tam burada şey böyle anladınız mı? Bio gibi. Ama bu kişi yeni değil, tanıyorsunuz bu kişiyi.
Belki bazen kapınızı çalıyor, sizi böyle göklere çıkarıyor, sonra gidiyor falan. Hatta ben şöyle de bir şey görüyorum. Bu kişinin hayatındaki değnek kraliçesi pozisyonundaysanız hayatındaki imparatoriçe, belki eş ya da ciddi ilişki konumundaki birisinden maddi bir şey elde edip size verme umuduyla da sizi hayatında tutmaya çalışabilecek birisi olabilir. Ama verir mi? Hayır. Bu kişi sadece bu şekilde yani ilişki yaşıyor. Sonra vın, hani bakın, buradan da gidiyor, buradan da gidiyor sonra. Ama karşılığında ciddi ilişki yaşama beklentisi içerisine girmiş iki kadın görüyorum. İki dişil enerji görüyorum ve onlar da gayet güzel. Maddi olarak da özellikle hali vakti yerinde. İki dişil enerji yani. The Rainbow Reweaver. Bakın ne dedim? Daha üst boyuta geçebilmeniz için, hani bakın burada da sanki artık hani bir şeye, bir aşamaya gelinmiş ve yaşadıklarını seyrediyor sanki. Hani şunları şu aşamadan yaşamışım ve gökkuşağı, yine çakralar burada. Hani bakın, kök çakradan 7. çakraya kadar. Hani bu benim aslında ruhsal tekamülümdeki bir hani şu aşamaya gelmem için yaşadığım bir şeydi gibi. Hani o cinsel boyuttan ya da alt boyuttan tutkularla, arzularla, sevgi açlığı, ilgi açlığıyla birisi bu şekilde hani başkası yerine sizi seçsin diye ya da başkası size sadık olsun açlığıyla, böyle hani arzusuyla ilişki yaşamaktansa, çünkü birisi size sadıksa sadıktır, değilse değildir. Hani bazı şeyler bu kadar basit. Yaşayabileceğiniz ama sonradan aslında sizi ruhsal, dediğim gibi, bir aşamaya getirebilecek bir karmik bir ilişki. Bakın, aydınlanma demiştim. Ruhsal bir aydınlanma, işte kalbin açılması burada. Kalbinde neye açılması? Burada işte ilahi sevgi, özle birlenmeye, burada aydınlanma, ruhsal aydınlanmaya aslında sizi tekamül yolculuğunuza götürebilecek karmik bir kişi olarak gözüküyor bu kişi. Siz peki neyi şifalandırmasınız? Bakalım bu kadar olur. Yine aynı kart. O kadar karıştırdım. Sabır enerjisi geldi burada. Yine sizin şifalandırmanız gereken şey. Ve ben buradaki enerjide de şunu görüyorum. Oturup da bu kişiyi bekleme diyor aslında kartlar. Hani bu kişi düzelir diye, bu kişi bu kez seni seçer, bu kez sadece sana sadık kalır diye oturup da bekleme. Bir kişiyi nasıl söyleyebilirim bunu? Ya sana şimdiye kadar ne yaşattı? Senin gerçekten oturup başka kişilere kendini kapatmana değecek kişi mi bu kişi? Sana geldiğinde sana ne yaşatıyor her seferinde? Çünkü bir kez iki kez yapmamış gibi. Yapıyor gidiyor, yapıyor gidiyor. Bir ötekine yapıyor gidiyor, bir buna yapıyor gidiyor gibi bir akış var burada. Avını da genelde böyle güzel ve maddi olarak da böyle ayakları üzerinde duran kişilerden seçiyor olabilir bu kişi. Av diyorum çünkü şu kılıç beşlisi enerjisiyle geliyor çünkü. Böyle yani çok seyahat eden birisi de olabilir. Burada şifalandırmanız, aşk hayatınızda kendinizle ilgili iyileştirmeniz gereken şey de, yani oturup beklenmemesi gereken bir şey için oturup beklememeniz, sabır göstermemeniz ve zamanınızı, hayatınızı boşa harcamamanız doğrultusunda buradaki akışla birlikte. Evet, devam edelim harflerle. D harfi, O harfi. Nedense Dönis ya da Deniz o tarz isimler söyleyesim geldi ama yabancı olan. Bilmiyorum. E, L. Bakın Deniz dedim, E de geldi. K, H. Belki Deniz olabilir. Unisex bir isim. H, Ç. Neden söyle, her zaman isim söylemem ama akışla birlikte söyleyesim geldi. A, D, O, E, L, K, H, Ç, R, A ve F harfleri burada gelen harfler.
Evet, D, O, E, L, K, H, Ç, R, A ve F harfleri. Burada sizin için gelen harfler. İsminde, soy isminde, sosyal medya hesabında vesaire bu harfler olabilir. İkinci deste de bu şekildeydi. Yeni birisi girecek mi? Nasıl birisi dediğimizde. Evet, uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi üçüncü desteyle devam ediyoruz. Bu arada eriller daha çok hava etkili demiştim zaten. Dişilleri de Koç Aslan Yay etkili görüyorum. Burada su grubu enerji görmedim ama içime bir balık burcu hissiyatı doğdu. Onun dışında yine boğa olabilir, sabit etkili olabilir. Koç, Aslan, Yay, boğa, terazi, yay, yayı zaten söylemiştim. Dişilerde de bu burçlar olabilir. Ama erilleri daha belki bir ihtimal yay ya da kova ağırlıklı olmak üzere ikizler ve terazi etkili gözüküyor kartlarda. Evet, şimdi üçüncü desteyle devam ediyoruz. Dediğim gibi uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili de her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi üçüncü desteyle devam ediyoruz. Bir de burası için şunu da söyleyeyim. Sizin ruhsal olarak olgunlaşmanız gerek. Patience kartıyla. Hani biraz ruhsal olarak yukarılara çıkmanız gerek. Yani çok alt kök çakradan ya da sakral çakradan ilişkiler yaşadığınızı görüyorum. Manevi çalışmalar üzerine odaklanabilirsiniz. Maneviyata odaklanmanız gerekiyor. Zaten hani üst çakralar biraz odur. Biraz değil odur. Yani maneviyatın böyle yoğun olarak yaşanması, özle birlenme, direkt olarak işte akış, 7. çakradan vesaire. 3. çakradan, 3. çakra diyorum, 3. göz çakrasından, 6. çakradan. Evet, daha çok aşk hayatınızda 7. ve 7. değil, 1. ve 2. çakra sanki sizde aktif gibi gözüküyor. Ama sizin daha üst boyutlara çıkmanız gereken, dünyevi boyuttaki aşklardan geçip biraz ruhun olgunlaşması gerek gibi de gözüküyor. Patience kartıyla 2. desteği seçenler. Bunları da ek olarak belirtmek istedim. Şu anda akışla birlikte yine geldiği için. Size geldiği için mesaj doğrultusunda akışla birlikte. Şimdi 3. desteğiyle devam ediyoruz. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. 3. desteği seçenler, 3. güneş kartımızı seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım bu yaz aşk hayatınıza yeni birisi giriyor mu? Giriyorsa nasıl birisi? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 3. desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 3. desteği seçenler, aşk hayatınıza yaz aylarında yeni birisi girebilir mi? Girerse bu kişi nasıl birisi? Bakalım.
Evet, şimdi açıya bir bakalım. Evet, gayet güzel gözüküyor. Evet, üçüncü desteği seçenler, üçüncü güneş kartımızı seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım aşk hayatınıza yaz aylarında niyetime uygun kişiler ve enerjiler için yeni birisi girebilir mi? Gözüküyor mu? Olasılıklar doğrultusunda tabii ki ve sizin aşk hayatıyla ilgili genel enerjiniz, sizin kendinizle ilgili şifalandırmanız, iyileştirmeniz gereken ne ve en sonda harflerle birlikte ilerleyeceğiz. Bakalım kartlar neler gösterecek? Evet, şimdi sizin aşk hayatıyla ilgili güncel enerjinize başlıyorum. Hayda. Yine bir kupa beşlisiyle açılışı yaptık. Hayda. Oo. Ya burada nasıl bir konumdasınız biliyor musunuz? Aşk mı? O da ne? Ben zaten hani bitmişim, iptal. Çok böyle bir siz var ya, melankoli sizde burada tavan gözüküyor aşkla ilgili. Güçlü durmaya da mecaliniz kalmamış gibi görüyorum açıkçası. Yani o kadar bakın, yani kupa beşlisi, kılıç sekizlisi, kılıç onlusu, kılıç ikilisi. Ben buna ne diyeyim şimdi? Ben bunun neresine çok iyi konumdasınız, yeni bir ilişkiye süper hazırsınız, hadi bakalım falan diyebileceğim bir aşamada görmüyorum sizi, ama tabii ki de geçebilirsiniz. Burada belki yüzleşip uyumlanıyorsanız. Melankolik enerjilerde olduğunuzu görüyorum. Birisini çok takıntı yapmış olabilirsiniz. Daha çok platonik ilişkiler yaşıyor olabilirsiniz ya da bitmiş gitmiş ilişkilerin peşinden uzun süre acısını çekiyor ya da yasını tutuyor olabilirsiniz kişilik olarak. Bunun sebebi de kendinizi sevgisiz hissetmeniz, içinizdeki sevgi eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Burada psikolojik olarak gerçekten desteğe ihtiyacınız olan bir aşamada olduğunuzu görüyorum. Hani yeni bir aşkı geçin. Geçmişle ilgili bir şeyleri üzerinden atamamak ve hala oraya bağlanıp kalma enerjisi gözüküyor açıkçası. Ve oraya sıkışıp kaldıkça da yeniye açılamamak, yeniye gidememek. Burada ben kendinizi de çok bildiğiniz enerjileri görmüyorum. Burada biraz ne var biliyor musunuz? Enerjisi olarak kayıplık enerjisi var. Gözünüz, kulağınız hem kendinize hem yeni kişilere, güzel şeylere kapalı gibi. Burada çok ağır bir depresyon yaşıyor olabilirsiniz. İptal ama yani kartları görüyorsunuz zaten. Zor bir süreçten geçtiğinizi görüyorum aşk hayatınızda. Yeni birisine zaten hazır değilsiniz. Yeni birisini geçin, genel olarak zaten toparlanmakta zorlandığınız bir süreç içerisinde olduğunuzu görüyorum. Geçmişte zaten üzücü deneyimler gözüküyor burada. Hala da oraya takılı kalma var ama. Şimdi ben psikolog değilim ama tabii ki çok okuyan, araştıran birisi olduğum için ve bu konuların da içinde olduğum için anlatan, aktaran vesaire ve kendisi de belirli aşamalardan böyle kendisiyle yüzleşerek geçmeye çalışan birisi olduğum için hiçbir zaman oldum, şöyleyim, böyleyim demiyorum. En başından beri zaten görüp anlayan, fark edenler çok sayıda. Çünkü bu yolculuk böyle, hani sürekli böyle bir şeylerle yüzleşip geçiyorsunuz. Psikolojide böyle sağlıklı bağlanma gibi böyle bağlanma çeşitleri vardı. Sizde sanki bu daha çok bağımlılık düzeyinde. Ben isimlerini hatırlamıyorum şimdi. Psikolojide bağlanma çeşitleri, ilişkide bağlanma çeşitleri falan diye aratırsanız bulabilirsiniz detaylarıyla. Sizde daha çok böyle sanki çocukken ilgi görmemiş, birisine bırakılmış, anne babayla değil başkasıyla büyümüş, büyütülmüş ya da anne babaylaysa bile belki sürekli yalnız bırakıldığınızı hissederek büyümüş olabilirsiniz. Oradan gelen bir duygusal eksikliğe
direkt olarak sanki minicik birisinde görüp ona böyle şılak diye böyle sıkı sıkıya yapışmak ve bırakamamak var. O sizi seviyor mu, sevmiyor mu, bitmiş mi o ilişki, bitmemiş mi görmüyorsunuz sanki. Sadece o eksiklikle böyle deli gibi bir yoksunluk hissiyatıyla beslenmeye çalışıyorsunuz aslında. O yüzden başta da dedim, çok yoğun olarak platonik ilişkiler yaşayan birisi de olabilirsiniz. Belki bunun farkında bile değilsiniz. Bitmiş gitmiş bir ilişkiyi hala atlatamayan birisi olabilirsiniz. Burada psikolojik olarak da enerjisi olarak da biraz sıkıntılı bir süreçten geçtiğinizi söylüyor kartlar. Destek almak iyi gelebilir bu anlamda. Çünkü çok kapalı enerjiler görüyorum. Kendini kapatmış enerjiler görüyorum. Çünkü geçmişle ilgili bir takıntı var. Bittiğini kabul etmemek, görmemek var. Gözüküyor. İptal diyelim yine de. Bu kartları geri çevireceğim gerçekten. Vallahi şöyle dursun. Bunları açmayacağım. Birinci destede hep göstermiştim ama şöyle dursun. Evet, dediğim gibi değiştirip dönüştürebilirsiniz. Şu an için gözüken bu. Peki yeni birisi girecek mi? Buna bakalım. Her ne kadar öyle enerjiler gözükse de şükür psişik yetenekler ve tekrar bir araya gelmek. Ya ben bir de şöyle söyleyeyim. Enerjisi olarak falan da sizin bayağı bir arınma, temizlenme çalışmaları yapmanız gerekiyor. Çünkü bağlandığınızı görüyorum. Bağımlılık var, takıntı var. Başkasına bağlanmışsınız sanki ve burada ben şunu görüyorum. Sanki kartlar diyor ki tekrar kendinle bağlantıya geçmen gerek senin. Devam edelim. Bir bakalım diğer kartlar neler gösterecek. Şeytan. Ya bir şey hissediyorum burada ama söylemeyeceğim. Eğer diğer kartlar da onu gösterirse o yorumu yapacağım. Bakın yine kılıç onlusu geldi. Ama kılıç onlusu aslında güzel bir yerde geldi şeytandan sonra. Şimdi ben önce söylediğim enerjiyi söyleyeyim. Ben bu tarz yorumlar yapmaktan çok hoşlanmıyorum ama hani çok klişe gelebilir bazılarınıza ama gözüken de bu. Burada da ben çok onu hani derler senin kısmetin bağlanmış, senin kısmetin kapalı, iptal. Ben böyle bir akış görüyorum öncelikle. Sizin önce sanki şeytan kartıyla da geldiği için buradaki ya mesela çok böyle platonik şeylere çekiliyorsanız, yeni kişilere kendinizi açamıyorsanız, depresif hallerdeyseniz falan o yüzden dedim. Hani hacıyla hocayla değil ama gerçekten enerjisine güvendiğiniz kişilerle burada ilerleyip böyle bir arınma çalışması içerisine girmeniz gerekiyor. Sanki önce şu şeytan enerjisinden kurtulmanız gerekiyor kılıç onlusuyla. Burada gördüğüm vesveselerden, kendinizi kapatma durumlarından, burada sizi kendisine bağlayan karanlık bir enerji görüyorum çünkü. O yüzden de kendinizi açamamanız. Burada önce böyle bir sürecin bitmesi gerektiğini görüyorum. Psişik enerjilerle de geldiği için. Ay Allah yani burada şimdi bu yorumu nasıl yapacağım diye şey yapıyorum. Hani korkmayın ama ben de böyle yorumlar yapmaktan çok hoşlanmıyorum ama akışta gördüğüm psikik olarak size bir şeylerin bağlı olduğu iptal diyeyim yine de. O yüzden de madde boyutunda ilişki yaşayamamanız ve ya platonik ya da
dediğim gibi aşırı böyle melankolik, depresif hallerde olmanız. Orası çünkü bağlıyor. İptal, 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 iptal. İptal, 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 iptal. Böyle gözüküyor. Önce bu ilişki, bu enerjinin ama biteceğini de görüyorum. Sanki böyle hani artık dibin dibi yok deyip tekrar tılsım dokuzlusu enerjisine çıktıktan sonra, öz sevgi, özdeğer, özgüven enerjisine çıktıktan sonra, tamamen bu enerjiyi ve bunun kalıntılarını kendinizde temizledikten sonra ben burada belki yaz ayları içerisinde olmayabilir. Belki sonbahar aylarında olabilir. Burada gördüğüm. Bazılarınız için yaz aylarında da olabilir ya. Yengeç burcu, Aslan burcu ve Başak, Akrep burcu zamanları. Yani şöyle söyleyeyim, yaz ve sonbahar zamanları özellikle. Her ne kadar yaz desek de burada gördüğüm enerjiler. Sizin hayatınıza yeni birisi girebilir. Burada gördüğüm, ama önce dediğim gibi sizin enerjisi olarak temizlenmeniz gereken bir süreç gözüküyor. Burada gördüğüm ki zaten şu kartlarda da yani çok bunun üzerine konuşmayacağım, dillendirmeyeceğim. Olabildiğince aktarmam gerektiği için söyledim. İptal, 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 iptal diyerek de. Orası o şekilde gözüküyor. O enerji bittikten sonra kılıç onlusuyla sizin hayatınıza önce siz sanki bireysel olarak bir oh be hani artık kendimi seviyorum, kendime güveniyorum, kendimi daha güzel hissediyorum, fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapabilirsiniz falan. Böyle daha özgüven, özsevgi, özsaygı, özgüven, özsevgi, özsaygı enerjisine geçtikten sonra sizin hayatınıza yeni birisi, burada yeni birisi enerjisini görüyorum, girebilir. Bu kişi nasıl birisi? Bu kişi kendi işinin sahibi olabilir. 2 iş birden yapan birisi olabilir. Çok güçlü bir figür, heybetli birisi olabilir. Uzun boylu birisi olabilir. Burada gördüğüm. Koç, Aslan, Yay ve Yengeç enerjilerinde görüyorum ben bu yeni kişi enerjisini. Herkes için olmak zorunda değil ama evlenip boşanmış birisi olabilir ya da evlenip boşanmadıysa bile hayatın sorumluluğunu almış birisi olarak gözüküyor. Uzun boy enerjisi çok hissettim bir de burada. Heybetli bir görünüş enerjisini çok yoğun olarak hissettim. Bazılarınız, hatta dişil enerji için söylüyorum, saçınızı belki daha açık renklere falan da geçirtebilirsiniz, yani boyatabilirsiniz. Saçla ilgili de böyle sanki daha özgüvenli hissedeceğiniz bir ya da değişim içerisine girebilirsiniz. Önce bireysel olarak ben bir değişim dönüşüm sürecinin ardından kader çarkıyla birlikte artık o sanki kadersel sürecin arınmayla birlikte aşk hayatınızda size birisinin getirmesi gibi bir süreç enerjisi görüyorum. Sadece burada bu kule kartı beni çok düşündürdü. Aslında yine değişim dönüşüm enerjisidir kadersel süreçlerle ilgili. Aslında kendinizi hapsettiğiniz durumların burada dönüştüğünü, yıkıldığını, aydınlanmaların aşk hayatınızda olabileceğini söylüyor. Burada kendinizi sevmeye ve sevilmeye, beğenilmeye de çok açabileceğinizi görüyorum. Hani hatta etrafınızdan ya sen çok değiştin falan gibi, hani daha özgüvenli oldukça da siz gibi böyle şeyler de duyabilirsiniz. Sadece şu kule kartı için yine ben kart çekmek istiyorum burada. Arabası olan birisi olabilir, hatta 2 arabası olabilir. Burada gördüğüm güçlü bir kadın figür, belki anne, abla gibi bir figür tarafından yetiştirilmiş birisi olarak da görüyorum. Hatta belki bir araba annesinin, bir araba kendisinin falan ya da annesiyle ortak kullandığı bir arabası falan olan birisi olabilir. Ekstra bilgi bunlar. Şu kart kendini attı. Adalet. Sorumluluk bilinci olan birisi. Yine adalet kartıyla da dürüst birisi. Kule kartı için çekeceğim. Yoksunluk bilincinin, bir de ben tutkusal anlamda da belki cinsel anlamda da sizin kendinizi daha çok bir ilişki yaşama anlamında
hazır hale getirebileceğinizi görüyorum. Ya bu tarz konulardan falan böyle belki utanan, sıkılan, kendini bir türlü yeni birisine açamayan biriydiyseniz, belki bazılarınız bazı travmalar nedeniyle de olabilir. İptal, 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 iptal. İptal, 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 iptal. İptal, 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 iptal. Evet. İptal, 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 iptal. Bunların aslında hani burada yıkılan şey tılsım beşlisi, işte sevgisizlik, kendini ilgi görmeye, sevilmeye layık görememe durumları. Yani bir değnek kraliçesi olurken geçmişteki sizi ben burada tamamen yıkıp o ilgi görmeye çekinen, sürekli platonik ilişkilere çekilen, böyle inzivaya çekilmiş, bir türlü ilişki yaşayamayan, mesela sizin hayatınızda hiç doğru düzgün bir ilişki olmamış olabilir. Hiç böyle partner, hani 2 kişilik ilişki aşamasına geçememiş ya da uzun süredir geçemiyor olabilirsiniz. Buradaki bunun artık yıkılacağını ve biteceğini görüyorum. Sanki artık parlayacağınız bir değişim, dönüşüm ve aydınlanma aşamasına geçebilirsiniz. Burada gördüğüm. Evet. Bazılarınız hani burada Azize enerjisinden özgürleşmek. Yani bu ne? Şey de görüyorum burada birazcık açıkçası. Çok böyle kalıplarla yaşamak işte. Biraz önce söylediğim gibi işte o yasak, bu yasak, baskılar, bilmem neler. Kendini karşı cinsle ilişki yaşamaya aşırı kapattığınız durumlardan özgürleşme enerjiniz gözüküyor burada. Kod ve kalıplardan, aileden gelen baskılardan, normlardan, geleneksel, göreneksel sizi sıkıştıran yanlış olan normlardan özgürleşeceğinizi görüyorum. Kule bunu gösteriyor aslında. Ve bu tutkusal cinsel anlamda da bir özgürleşmeyi gösteriyor burada. Bu anlamda da sağlıklı bir sürece geçebilirsiniz. Belki bir terapi gibi bir şey alabilirsiniz bu anlamda. Bazılarınızın çünkü akışta gördüğüm şeyi olabilir. Biraz önce söylemiştim, kelimeyi unuttum. Unuttuğum kelimeyi, yani tedavi alması gereken, destek alması gereken süreci, bunlara da geçiş yapabileceğinizi görüyorum. Siz zaten bu aşamaya geçtikten sonra da hayatınıza gayet böyle bir de detaylara da çok önem veren, detaylara hakim burada. Daha çok belki iletişimsel yollarla tanışacağınız, böyle sizi bir süre belki stalklayacak, bir süre önce daha iletişimlerle iletişimlerden mesajlaşma vesaire bu şekilde tanışacağınız, bir süre konuşacağınız, sonra belki görüşeceğiniz birisi olabilir. Bu kişiyi rüyalarınızda görebilirsiniz ya da siz bu kişinin rüyalarına girebilirsiniz. Bir kart da şu şeytana çekeceğim, birkaç kart. Çekici birisi. Dış görünüşü dediğim gibi heybetli birisi. Tamamlanıyor. Karmik bir süreç orası. Başta dillendirmeyeceğim dediğim bir şey aslında yine burada. Sizi yalnızlaştıran bir şeyden kurtulacağınızı görüyorum burada. Evet. Bazen böyle ek kart çekiyorum. Zaten anlattığım şey tekrar gözüküyor. Sanki kartlar diyor ki yani zaten sen bunu gördün ve anlattın. Hani bazılarınız için kendisi de karmik bir ilişkiyi bitirecek birisi de olabilir. Burada dedim ya, evlenip boşanmış birisi olabilir diye. Ama öyle birisi değilse de burada gerçekten bir ilişkinin sorumluluğunu almayı bilen, özellikle annesiyle ilişkisi nedeniyle ve doğrultusunda da bilen birisi olarak gözüküyor. Psikolojik olarak da aranızda çok mesajlaşma ya da bağlantı yaşayabileceğiniz birisi. Sizin onun rüyanıza girmeniz, onun sizin rüyanıza girmesi gibi süreçlerde yaşayabilirsiniz burada. Hayatınızdaki değersizlik, kod
kod ve kalıplarınızın ilişkilerle ilgili sevgi anlamında ya da cinsellik, tutkusal anlamlarda yıkılacağını ve yenisine sağlıklı ilişkilerle ilgili kod ve kalıplarla ilerleyebileceğinizi, öz sevgi, özgüven ve öz saygıyla söylüyor kartlar. Sanki kadersel bir hak ediş gibi bir şey görüyorum ve bu kişi yeni birisi. Zaten dediğim gibi siz sanki hayatınız boyunca ya doğru düzgün ilişkiler yaşayamamışsınız ya da bir süredir doğru düzgün, uzun bir süredir doğru düzgün bir ilişki yaşayamıyorsunuz. Bakın, yine bakın üçüncü göz. Bu taç çakra da olabilir. Taç çakra bu, pardon, üçüncü göz değil. Burada üçüncü göz yine manevi olarak sanki birleşebileceğiniz, manevi olarak iletişim kurabileceğiniz birisi. Burada mor kartladı çünkü taç çakra olması lazım bu kart. Şey gibi görüyorum, sanki iki kişinin yolunun bakın önce manevi düzlemde sanki birleşmesi gibi bir şey burada. Derin bir nefes almak ve ruhsal olarak burada şükür içerisinde olmak, ruhun şükür duyması gibi bir şey söylüyor. Ben burada şey de hissettim. Ruhunuza ve ruhsal gelişiminize uygun birisinin hayatınıza girebileceğini söylüyor kartlar. Liderlik özellikleri olan baskın karakterli birisi. Kendi işinin patronu olabilir, kendi işini yapan birisi olabilir. Bakın bu kadar olur. Yine spiritüel, yani bakın spiritüel olarak size uygun birisi dedim. Spiritüel olgunluk ve bir kadın ve bir erkek, bakın sanki o aydınlanmaya giden yolda birlikte yürüyorlar. Sizin spiritüel yolculuğunuzda birlikte yürüyebileceğiniz birisi. Bu konulara da yabancı olmayan birisi aslında o yüzden. Burada bir dişil enerjiye nasıl davranması gerektiğini bilen, ilgi alaka nasıl göstermesi gerektiğini bilen birisi olarak da gözüküyor. Bitkilere böyle meraklı olabilir, bitki falan yetiştiriyor olabilir. Böyle çiçek, bitki yetiştirmeyi seviyor olabilir, bahçesi olabilir burada hissettiğim. Ama ben şey de hissettim, yani bir dişil enerjiye, o narinliğe, o hani nezaketle, kibarlıkla yaklaşması, nasıl yaklaşabilir bunu da bilen birisi. Bu anlamda da böyle bir, ne derler ona, çekiciliğe sahip olabilir nezaketiyle birlikte. Şimdi sınırlar geldi. Ben bu sınırları siz olarak görüyorum açıkçası. Bu kişi size önce spiritüel boyuttan gözükebilir, hayatınıza girecek diye. Ama siz bu kişiye bir süre sınır koyabilirsiniz. Özellikle dişiller, bilmenize rağmen. Bu kişinin sizin maddi boyutta hayatınıza girmesi biraz zor olabilir. Biraz bazı sınırlarınızı aşması gerekebilir gibi de görüyorum. Yani çok böyle nasıl hani bir bahçeyi böyle ince ince bakarsınız, sularsınız, fazla su vermemeniz gerekir ama az su da vermemeniz gerekir falan. Size böyle bu şekilde uzun süre ilgi alakada gösterebilecek birisi gibi de gözüküyor. Kendine de güveniyor zaten bu anlamda. Sizi çok zor ve karışık da bulacak birisi olabilir aynı zamanda. Hani bu kadar çekici, bu kadar güzel ama hemen sınırda koyuyor falan gibi. Ama sabırla da sanki ilgi alaka göstermeye devam edebilecek. Bakın araba kartıyla hani kontrol bende, panik yok, hani nasıl yaklaşmam gerektiğini biliyorum. Nezaketle, saygıyla, hani sabırla diyerek hani size yaklaşmayı nezaketle sürdürebilecek birisi olarak da gözüküyor. Evet. Ya nasıl yaklaşacak size dedim. Bakın bir süre aranızda mesafe olabilir ama bir şekilde yine bir araya gelebileceğinizi görüyorum. Ya
bu mesafeyi biraz dişil enerjiler koyabilir gibi geliyor bana. Hemen bir ilişkiye başlamamaları falan, hani e, burada böyle bir süreciniz olabilir dişil enerjilerin. E, Ama sonradan değnek dörtlüsüyle de geldiği için yan yana durabilecek aşamaya geliyorsunuz bakın. Ya bazılarınızın evlilik korkusu ve ilişki yaşama korkusu da gözüküyor buradaki. Zaten şu kartlarda da görmüşüm. Bunları da güzel bir ilişki yaşayabilir misiniz diye çektim. Ya yaşayabilirsiniz ama siz şöyle söyleyeyim, ciddi bir ilişki kafasında da değil gibisiniz. Tutkusal ilişki kafasında da değilsiniz. Tutkusal yaklaştığında ben ciddi ilişki istiyorum diyorsunuz. Ciddiye yaklaştığında da biraz heyecan olsun diyor gibisiniz. Zor birisiniz. Sizin önce tam olarak ne istediğinizi de bilmeniz gerekiyor olabilir. Zaten bir sürü şeyi de kendinizde dönüştüreceğiniz de gözüküyordu ya. İnatçı birisi bir de bu kişi. Yani sizin peşinizi kolay kolay ha tamam bu kişi zor deyip durmayacak birisi ama haddini ve hududunu bilerek tabii ki. Kıskanç birisi olabilir. Çok burada sabit burç etkisi de gördüm. Yengeçle de birlikte. Biraz kıskançlıkları da olabilir bazen. Ona koyduğunuz sınır nedeniyle. Ya kararlı ama karşısında ilgisiz birisi var. Çünkü duygusal olarak önce güvenmeyi öğrenmesi gerekiyor dişli enerjilerin. Bu imparator güvenilir mi dedim, imparatoriçe geldi. Ya sizin ruhsal bir bağlantınız gözüküyor ve inadı bırakıp kendinizi birbirinize sağlıklı şekilde açarsanız güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi dişilerde de bir inat da görüyorum kapalılıkla ilgili. Dişiler kendini dönüştürdükçe burada, ki zaten zor bir süreci geride de bırakabilecekleri de gözüküyordu. Dedim ya, ruhsal bir şey de gözüküyor zaten burada, birlikte ilerlemek gibi. Geçiş yapabilirsiniz ama bu eril enerjinin işi biraz zor gözüküyor bu anlamda. Evet, kendinize ilgili neyi şifalandırmalı, neyi iyileştirmelisiniz aşk hayatınızda? Wow. Oh, ya aslında ben burada yine çok böyle büyü, sihir, bu tarz bir enerji akışı görüyorum. Alkemi, simya enerjisiyle. Başta dile getirdiğim konu, tekrar dile getirmeyeceğim konu. Ee, Arınmanız gereken bir şey gözüküyor. Bakın, yine kupa kralı çevir. Yani enerjisi olarak temizlenmeniz gereken bir şey var burada. Bir enerji var. Anladınız mı? Çok dile getirmeyeceğim. Bence anladınız zaten. Başta da söylemiştim. Simya enerjisiyle de burada sihir gibi bir şey hissettim. Sanki iyileştirmeniz gereken şey burada arınma çalışması enerjisi olarak. Temizlenme çalışması, öyle söyleyeyim. Çok da büyütmeye gerek yok. Zaten bunlar küçük enerjiler ama kurtulmanız, bir arınmanız gerekiyor. İçinizdeki manevi güçle, belki enerjisel desteklerle. Evet. Ve aklınızın gücüyle de, korkmadan. Auranızı güçlendirmeniz gerekiyor. Ya burada dışarı bile belki çıkamayan birisini görüyorum çünkü. Yani şuradaki enerjileri gördünüz. Harflerle devam edelim ama güzel birisi girecek gözüküyor ama o kişiyi de zorlayabileceğiniz enerjiler var. Özgüven, özsaygı, özgüven enerjisine geçtikten sonra
Yani onun da yolculuğu bitmiyor aslında. Sizin de yine birlikte bir ruhsal aşama kaydetme durumunuz gözüküyor. Zaten bakın hani şu kartlarla yine çizimlerden de görüyorsunuz. Neyse baştan seçelim ben. Bir de şunu da söyleyeyim. Kendi işinin patronu, yönetici olabilir demiştim galiba. Bilge ve zeki de birisi çok. Yönetme, liderlik özellikleri yüksek birisi. Ama siz de bu aşamaya geçtikten sonra o zaten hayatınıza giriyor. Bir de şey de görüyorum ya. Cinsellikle ilgili de biraz asabınızı bozacak olabilir bazen. Ona da sinirlenecek olabilirsiniz. Bakın Z harfi biraz önce de gelecekti. Geri koydum yine kendini çevirdi. C harfi çevirdi kendini. 2 tane geldi. M V O. Bakın hep kendini çevirmiş bunlar. S T F. Sizin ama tutkusal da cinsellikle ilgili bir travmayı iyileştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda. Bir de dediğim gibi enerjisel bir temizlik gerekiyor burada yapmanız gereken. Kendi içinizdeki aslında enerji yüksekliğiyle kavuşarak, simya gücüne kavuşarak, pozitif ve iyi anlamda. Sihir gücüne, hani böyle ak sihir, ak büyü gibi kendinizi şifalandırma noktasında aşamaya ulaşarak. Gelen harflerde Z, C, V, M, O, S, T, F, R ve J harfleri olarak gözüküyor burada. Bu kişiyle ilgili kendi isminde, soy isminde, sosyal medya hesaplarında size mesaj olabilecek herhangi bir şeyinde, arabasına vesaire bu harfler olabilir. Burada başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Bakıyorum. Zor bir kariyer hayatı ve iş hayatı olmasına rağmen yükselmeyi ve ilerlemeyi bilmiş birisi olarak da gözüküyor. Evrak kitap işlerinde bazı böyle torpil gibi şeylere zamanında başvurmuş birisi olabilir. Torpille okumuştur, torpille bir şey böyle bir hayatının bir yerinden sanki böyle bir torpil de geçmiş birisi gibi de gözüküyor. Evrak kitap olaylarında özellikle. Evet ve burada 3 destede de galiba bu deep breath yani derin nefes alma enerjisi geldiği için burada da söyleyeyim. Mars da çünkü burada kule kartı kök çakradır aslında. Hani dediğim gibi sizin yine burada da nefes çalışmaları, nefes egzersizleri burada size iyi gelebilir. Yine kök çakra ile ilgili burada biraz önce hatırlayamadığım kelime travmaydı bu arada. Travmalarınızı dönüştürme noktasında nefes çalışmaları size iyi gelebilir. Evet. Ciddi aşamalara bile girebilirsiniz bu kişiyle. Sadece içinizde
enerjisi olarak dengelenerek, aileden, geçmişten gelen dediğim gibi kök çakra ile ilgili travmaları da dönüştürerek cinsellik vesaire ilerlemeniz gereken birisi. Yani güzel bir fırsat, yalnızlıktan çıkma noktasında sanki böyle size değer verebilecek güzel birisi olarak da gözüküyor. Ama çok ben böyle uzak sınırlar koyabilecek enerjide olabileceğinizi görüyorum. Ya zorlayacak gözüküyorsunuz. Özellikle dişiler bu kişiyi. Neyse, karşıdaki de eril enerjisi yüksek birisi gözüküyor. Eril enerji yüksekse zaten nezaketle, kibarlıkla burada dişil enerjilerden hoşlanıyorsa eril enerji elinden gelen her şeyi yapar, pes etmez. Birisi sizin için bir şey yapmıyorsa çok yüksek ihtimal ya eril enerjisi düşüktür, sağlıksızdır, ya hayatında başkası vardır, bir şeyler yaptığı, çabaladığı ya da sizi sevmiyordur. Ya da başka sebepler de olabilir tabii ki. Hayat her zaman çok dümdüz değil çünkü. Hani budur da diyemeyiz aslında. Ama akışla birlikte nedense bunları da söylemek istedim. Burada eril enerjisi de yüksek birisi olarak gözüküyor zaten. Dişil enerji de sanki sonradan o dişil enerji aşamasına enerjisel bir temizlik ve arınmayla geçebilecek bir enerjide. Siz içinizde dediğim gibi yüksek enerjiyle, sihirle, belki biyoenerji gibi şeyler üzerine de çalışarak buluşmalısınız. Ama burada dediğim gibi temiz ve pozitif anlamda, kendinizi şifalandırma anlamındaki bir sihir dediğim şey bu aslında burada simyayla. Bu şekilde gözüküyor. Enerjiler sizin için arınmanız gereken bir şey gözüküyor ama. Arınabileceğiniz enerjiler de gözüküyor. Olasılıklar doğrultusunda niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Biraz peşinizden koşturacağınızı da görüyorum. Onu da tekrar söyleyeyim bu kişiye. Sağlıklı bir şekilde tabii ki. Ve ruhsal olarak da birlikte sanki yürüyebileceğiniz bir yol, birbirinizin rüyalarınıza girme vesaire işaretlerde gözüküyor. Gözüken enerjiler bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için gözüken enerjiler bu şekildeydi. Üçüncü desteği seçenler için niyetime uygun kişiler ve enerjiler için uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.